İngiltere nükleer güç olarak Avrupa'yı tekrar nükleer şemsiye altına alacak şekilde Almanya'nın liderliğiyle görüşmelere başladılar. Çin biliyorsunuz böyle çekirge gibi giriyor her tarafa. Çekirge sürüsü gibi giriyor. Şimdi bir kere buradaki işbirliği şu. Ticaret, Çin, güç, bende mesajını orada verdi. Ama en kilit nokta Türkiye. Benim bir masrafım var. Onu da karşılayacaksınız dedi. Çin'in ele geçirici bir ticari hamle stratejisi vardır. Aman ona teslim olmamak lazım. YZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritada birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayına başlamadan önce aslında konuşamadık ama dikkatimi çekti. Kravatınız bir harita sanıyorum ama bir anlamı var mıdır? Evet, bu Piri Reis haritası resmedilmiş bir kravat. Denizci kravatı. Bunu ilk defa ben Kurmay Binbaşılığımız sonunu Yar Bayram'ın ilk yılında Kemal Reis Fırkateyn'de 2. komutanken özel olarak dizayn ettirmiş, yaptırmıştım. Sonra bu birçok yerde görüyorum satışa sunulmuş vaziyette. Ama ilk olarak Piri Reis haritasını ona resmedelim diye böyle bir kravat tarlattırmıştım. O kravat bu kravat. Güzel, tam da haritaya yakışır bir Tabii, seçim oldu. biz harita üzerinde çalışıyoruz, işte Piri Reis haritası. Yani Türkler gerçekten haritacılıkta çok iyidir ve dünyaya da çok şey kazandırmışlardır. O yüzden bu da bir anlamlı tevafuk oldu aslında. Bugün de aslında konuşacağımız harita biraz buraya da hani anlam daha da katıyor. Evet. Daha geniş bir haritayla bugün birlikteyiz. Hem Avrupa'yı göreceğiz hem Asya'yı göreceğiz. Genelde son dönemlerde bölge bölge biraz gidiyorduk sıcak gelişmelerden dolayı ama yeni bir sıcak gelişme Avrupa'nın Çin'e olan ilgisi, alakası. Özellikle son dönemde Avrupa liderlerin Çin'e olan ziyaretleri. Şimdi bu nereden çıktı? Ne anlamalıyız biz buradan? Bunun devamında ne göreceğiz? Nasıl yorumlarsınız? Aslında şöyle, Çin ve Avrupa birbirlerine çok bağımlılar. Yani çift taraflı bir bağımlılık var. Bu sadece Avrupa'da değil, Avrupa ile değil. Çin ve Amerika ilişkileri de böyle. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bu tarifeleri arttırması, Çin'le ticareti kısıtlamaya çalışması, bu arada Avrupa Birliği gibi Avrupa Birliği'ne üye devletlerin ticaretine ket vurması, darbe de bulunması, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi menfaatlerini düşünürken müttefiklerini de baskılamaya kalkması Avrupa Birliği'nde müthiş bir tedirginlik doğurdu. Temmuz 2025'te aslında tam da bu olaylar kızışmaya başladığı zaman, bu tarife olayları, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin yöneticileriyle, başkanlarıyla Çin Devlet Başkanı bir araya geldi. Ve bu arada Çin ortaklık duygusu, ortaklık vurgusu, Avrupa Birliği ise dikkat edin, işbirliği vurgusu yaptı. Yani bunun iki anlamı vardır. Daha önceden Çin'i yok sayan, Çin'i baskılamaya kalkan, uluslararası ilişkiler terimiyle söylüyorum, decoupling uygulanıyordu. Şimdi ise Çin'le işbirliği ama riski azaltıcı şekilde bir işbirliği, de-risking. Buradaki risk faktörü nedir? Neden çekiniyor Şimdi Avrupa? Avrupa Birliği şunu gördü. Bir, tek taraflı bağımlılık her zaman riskli. Çok riskli. Neden? Tek taraflı bağımlılık, yani Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı, güvenlik bağlamındaki bağımlılığı, ekonomik anlamdaki bağımlılığı. Biliyorsunuz arabalara, otomobillere gümrük tarifelerini arttırmaya kalktı Amerika. Bu gerçekten sanayisi ve endüstrisi için, ticareti için, Avrupa Birliği için çok gerçekten baskılayıcı bir durumdu. Ayrıca siyaseten de Amerika'nın tavrı, işte Trump'ın liderleri karşısına dizip oturtması da Tabii. değişik bir tarz. Siz bana muhtaçsınız mesajı verdi. Güvenlik riski. Avrupa Birliği, başta Almanya olmak üzere güvenliklerini ABD'ye tevdi etmişlerdi. NATO kapsamında, ama NATO demek ABD demek aslında Avrupa Birliği için. Ve Amerika dedi ki bir kere savunma harcamalarınızı %2'den %5'e çıkartacaksınız. Muazzam bir olay demek yani. Ve silahları da alacaksınız dedi NATO uyumlu. Kimden alacaksınız? Benden alacaksınız. Silahı ABD'den alacaksınız dedi. Ve nükleer güç olarak da ben sizin yanınızdayım. Ama benim bir masrafım var. Onu da karşılayacaksınız dedi. Aynen kim yaptığı gibi, biliyor musunuz? Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine yaptıkları gibi.
Ben seni koruyorsam bunun masrafını karşılayacaksın. Suudi Arabistan'a nasıl muamele ettiyse gidip bir sürü savunma sanayi ürünleri için sözleşmeler imzalattırdıysa Trump, Salman'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, Kuveyt'e aynı şeyi hiç fark etmeksizin, yani ya bu Körfez ülkenin Araplara böyle yapıyor, bak nasıl böyle kötü davranıyor, böyle patron, ben sizin patronunuzum, benim dediğimi yaparsınız, yapmazsanız başınıza şuna. Aynı şeyi ABD Avrupa'ya da yaptı. Ha buraya yapmış, ha buraya yapmış. Tavrı bu. Bundan çok sıkıldı Avrupa Birliği. Çok rahatsız oldu. Ama kısa vadede yapılacak bir şey yok. Daha önce konuşmuştuk. Grönland'ı istedi. Danimarka'dan, NATO'dan. O zaman Avrupa Birliği neden büyük güç biliyor musunuz? Askeri bakımdan değil. Avrupa Birliği ekonomik bakımdan büyük güç. Fakat Avrupa Birliği bu ekonomik baskılarla, tarife uygulamalarıyla, Çin'le ticaret yapmayacaksınız, Çin'den bir şey alıp vermeyeceksiniz derken kendisi ticaretine devam ederken Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa Birliği ekonomisi küçüldükçe bu açığı ABD kapatacak ve ABD'nin aslında ekonomisi büyüyecek. Yani ABD tek taraflı oynamıyor. ABD hem Avrupa Birliği hem Çin'i rakip olarak görüyor. Avrupa Birliği'ni açık olarak rakip olarak görmüyor ama Çin'i açık olarak bir ekonomik rakip olarak görüyor. Fakat riski azaltacak şekilde Avrupa Birliği bu durumu görüp Çin'le işbirliği konusuna ağırlık verdi. Peki Ahmet Hanım, nasıl bir işbirliği sürecinden bahsediyoruz? Çünkü görmediğimiz, pratikte de çok uygulanmayan bir yöntemdi. Nasıl bir süreç? Şimdi bir kere buradaki işbirliği şu. Ticaret, yani bir kere orta koridorun hayata geçirilmesi ve Londra'ya kadar uzanması konusu. Bilmeyenler için orta koridorda bir açarsak. Orta koridor Pekin'den başlayıp Karadeniz yollarıyla Avrupa'ya doğrudan gidecek bir ulaştırma koridoru. Bu orta koridor bizim için çok önemli. Kazakistan'daki olayları falan da böyle düşünmek lazım. Tam orta koridorun geçtiği mevkiler, bir kuşak, bir yol projesi. Hazar Denizi kilit ama en kilit nokta Türkiye. Şimdi aslında Avrupa Birliği-Çin yakınlaşmasının Türkiye'ye etkisi var. Neden? Türkiye bu transit yol üzerinde, bu ulaştırma koridoru üzerinde en kilit nokta. Hem limanlarıyla hem karayoluyla hem de tren yoluyla olacak. Şimdi bunların hepsi Türkiye'nin ekonomik değerini arttıracak, iş fırsatları, istihdam fırsatları doğuracak, sanayi fırsatları doğuracak ama bununla birlikte jeopolitik önemini arttıracak Türkiye'nin. Aslında ticari sadece geçiş Tabii. noktası değiliz. Bu noktada biraz da siyasi olarak tabii da. ara ürünü olabilir. Bir de o siyasi olarak, onun yanında ekonomik olarak da, yani sadece buradan malların geçişi değil. Bir takım mallar burada üretilecek. Çünkü bu orta koridor böyle bir şey aslında. Sadece ulaştırma noktası değil. Hep ara noktalarda üretimlerle devam eder. İkincisi, Avrupa Birliği özellikle yenilenebilir enerji konusunda. Çünkü neden? Yani burada biliyorsunuz Rusya'dan mal almayacaksınız dedi Avrupa Birliği'ne. Doğalgaz almayacaksınız dedi. Ya Avrupa Birliği Rusya'dan doğalgaz almayınca başka yerden almak zorunda. Amerika'dan alıyor. Rusya'dan doğalgaz yok. ABD'den LNG var. Yani sıvılaştırılmış doğalgaz var. Şimdi sıvılaştırılmış doğalgazın fiyatı Rusya'dan alınan doğalgazdan çok çok daha pahalı. Şimdi Amerika öyle kurnazca oynuyor ki Amerika pahalıya doğalgaz satıyor, ihtiyacı var. Hem ısınma için hem sanayi için hem elektrik üretimi için filan. Hem de bununla birlikte maliyetleri yükseltiyor. Maliyetleri yükseltince pazar payı düşüyor Avrupa Birliği'nin. Bu pazar payını Amerika ve Çin alıyor aslında. Bunun üzerine Avrupa Birliği Çin'den yenilenebilir enerji teknolojileri ve ürünleri alıp LNG'nin doldurmaya çalışıyor. Artı pil. Bu pil teknolojileriyle ABD'ye bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Şimdi diğer yandan Avrupa Birliği Çin'e süt ürünleri satıyor. Çok önemli. Büyük bir nüfus var. Süt ürünleri satıyor. Süt ürünleri için Avrupa Birliği'nin süt ürünleri pazarı için Çin hayati önemli. Çin ne yaptı? Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirirken süt ürünlerine vergi tarifesini düşürdü. Avrupa Birliği'nden alınan. Bu Avrupa Birliği'ndeki çiftçileri ve endüstriyi müthiş canlandırdı. Bir kere bu, dikkat ederseniz Avrupa Birliği'nde çiftçiler ve hayvancılar muazzam bir gösteriler içerisindeydi. Avrupa Birliği Çin'le bu anlaşmayı yaparak bunu bir kere dengelemeye çalıştı. Peki bunun karşılığında Çin ne aldı? Aslında onu soracaktım. Şimdi Çin genelde bir ülkeye
katkı sağladığında, yatırım yaptığında bunun kat be kat karşılığını almak ister. Tavrı da biraz ülkeler arası ilişkilerde budur. Evet. Avrupa'ya yaklaşımı nasıl olur bu süreçte Çin? Çin'de ne aldı biliyor musunuz? Çin'de bu elektrikli arabalar var ya, bunların Avrupa'da üretimi ve satışı konusunda imtiyazlar elde etti. Ve bu Ocak 2026'da bu karar alındı. Peki bu ilişkiler bir kere güvenlik riski doğurmadan, ekonomiyi tamamen Çin biliyorsunuz böyle çekirge gibi giriyor her tarafa. Çekirge sürüsü gibi giriyor. Onu dengeleyecek şekilde, yani NATO'ya ve ABD'nin tepkisine neden olmayacak şekilde dengeli bir politika gidiyor. Dışlamadan, düşmanlaştırmadan, işbirliği yaparak ama teslim etmeden her şeyi. Buna çok dikkat ediyor. Fransa mesela Fransa'nın da özel olarak lüks malzemelerin üretiminde Çin'le çok ciddi işbirliği var. Ticari ilişkisi var. Dolayısıyla Fransa da Çin'den kopmuyor. İngiltere'nin var. Evet, Almanya. Avrupa Birliği dedik ama İngiltere için bir parantez açsak. Tabii. Şimdi son ziyarette çok konuşuldu medyada da. Hem Çin'de iyi ağırlanmadığı yönünde, sonrasında Çin'in imtiyazları aldığı yönünde, işte İngiltere'de büyükelçilik açmak gibi. Şimdi İngiltere'nin tavrı nasıl olur Çin'le ilişkiler noktasında? Şimdi bir kere İngiltere'nin Çin'le tarihi bağlantıları var. Eski sömürgesi ve Çin'de bir sürü tarih boyunca yapmadığı iş kalmamış. Uzak Doğu dediği Hindistan ve Çin coğrafyasında İngiltere'nin karıştırmadığı olay yok. Yani gerçekten korkunç işler de olmuş durumda. İşte Afyon savaşlarından tutun da uyuşturucuya alıştırmaktan, şundan bundan bir sürü olay. Daha yakın zamana kadar Hong Kong İngiltere elindeydi. Yani orayı kullanıyordu. Çin bunun farkında. İngiltere Çin'e bağımlı, bu coğrafyaya bağımlı. Çin güç bende mesajını orada verdi. Bu son ziyarette iyi ağırlanmadıkları. Ama buna karşılık son haberlere göre daha önce izin verilmeyen Londra'da Çin Büyükelçiliğinin açılmasına müsaade edildi. Yani bu konsoloslukların açılmasına, temsilciliklerin açılmasına. Çok büyük bir alan tahsis ediliyormuş falan. Çin nasıl büyüyor? 1993'te Çin'in dünya gayri safi milli hasılasındaki gelir bakımından diyelim payı şu kadardı. Şurası. Görüyor musunuz? Yani %4.3'tü. Aradan 30 yıl geçtikten sonra Çin'in dünya ekonomisindeki payı şu oluyor. %18. Görüyor musunuz? Ve Avrupa Birliği'nin payı %23 iken 1993'te Avrupa Birliği'nin payı %14,5'a çıkıyor. Çin Avrupa Birliği'ni geçiyor. Ve bu arada İngiltere Avrupa Birliği'nden de ayrılmış. Burada da gelir düşüşü oluyor ama İngiltere gördüğünüz gibi bunun içerisinde yok bile. Yani bu dünyada hani böyle çok önemli bir ekonomik payı yok gözüküyor. Onun için İngiltere'yi de aslında Çin ABD ile dengelemek için kullanıyor. İngiltere diyor ki sen bana muhtaçsın ama benim dediklerimi de yapmalısın. Bunu diyerek ABD'nin Avrupa'daki en yakın müttefiki İngiltere'yi de bir dengeleyici unsur olarak kullanıyor. Peki burada bir blok oluşumundan bahsedebilir miyiz abi? Yani Çin, Avrupa Birliği, İngiltere gibi. Şöyle bir blok değil. Şöyle bu konuda tam bir blok diyemeyiz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin Çin'le ticari ilişkilerini kesmesine engel olamıyor. ABD'nin baskıları aslında Çin'le ticari ilişkileri daha da geliştirmeye neden oluyor. Bu arada Rusya Çin'e karşı ben senin müttefikinim bak benden başka kimse yok derken şimdi Çin kendine ticari başka müttefikler bularak Rusya'nın da aslında değeri kayboluyor. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Bakın Çin'in bütün artan payını görüyor musunuz? %4.3'ten %18.8'e. 4 kat %400 ekonomisi büyümüş dünyadaki aldığı pay. Amerika Birleşik Devletleri %19.1 iken 1993'te burada %15'e düşmüş. Amerika'da %25 pay kaybetmiş. Yani Çin'in ne kadar ilerlediğini görüyor musunuz? Ama burada bir şey daha dikkat çekeceğim İngiltere konusu gelince. Hindistan %3.5 iken Hindistan da %7.9'a yani %200'den fazla pay arttırmış. 2 kat. Yani görüyor musunuz? Uzak Doğu denilen coğrafya, Doğu Asya yani bizim için diyelim. Güney ve Doğu Asya muazzam derecede gelişiyor. Şimdi onun için bunu kaybetmek imkansızdır. Ve 1948 ile 2024 arasında ihracat,
Bakın 1948'de dünyadaki ihracatın %45'i Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nınken şimdi %25'e düşmüş. 1948'de %3 civarındayken diğer devletler, Doğu Asya ekonomilerin, şimdi onlar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı geçmişler. Dünyada ciddi bir ekonomik güç değişimi var. Doğuya doğru kayan. Türkiye'de tam bunun ortasında. Muazzam bir şans. Muazzam bir şans. Coğrafyamız muazzam bir şans. Ve Türkiye onun için çok dengeleyici hareket etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile çok iyi ilişkileri vardır. Çin'in ele geçirici bir ticari hamle stratejisi vardır. Aman ona teslim olmamak lazımdır. Ama çok dikkatli, her iki tarafı da dengeleyerek bu jeopolitik bizim avantajımızdan çok ciddi şekilde nemalanmamız lazımdır. Bir de tabii şu çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin geriliyorlar ama en sonunda bir dengeye geliyorlar. Tekrar bir geri adım atıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ekonomileri birbirlerine bağımlı. Direkt birbirlerine zarar veremezler. Zarar verirlerse kendi ekonomileri de zarar görüyor. Yani düşünün şimdi. Burada şöyle bir veri aldık. Amerika Çin'e ne satıyor? Amerika hayvan ve alkol ürünlerinin %89.1'ini ihracatının Çin'e yapıyor. Domuz ihracatının %88.8'ini Çin'e yapıyor. Bu mısır ihracatının %87.3'ünü Çin'e yapıyor. Çin şimdi bunları almayı durdursa Amerika'daki çiftçiler ayağa kalkmaz mı? Ve gene soya fasulyesi %52.8'ini. Yani çok ciddi şekilde Amerika'nın ekonomisi de Çin'e bağlı. Çin'in de ekonomisi Amerika'ya ihracatına, ithalatına bağlı. O yüzden Türkiye yani taraf değil, tarafsız, dengeli, hem güvenlik aynen Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi hem güvenliğini düşünecek, hem siyasi yapısını düşünecek, hem ekonomisini düşünecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle güvenlik bakımından baskıcı ve siz bana muhtaçsınız yapısı, Rusya'ya karşı da bana muhtaçsınız, herkese karşı da bana muhtaçsınız sözleri ve baskıları Avrupa Birliği'ni başka arayışlara itti. Avrupa Birliği, Fransa Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücü ve Avrupa Birliği'nden çıkmış ama Avrupa ülkesi olan İngiltere nükleer güç olarak Avrupa'yı tekrar nükleer şemsiye altına alacak şekilde Almanya'nın liderliğiyle görüşmelere başladılar. Bu da çok önemli. Bu arada Kuzey Kutbu'ndaki bölgedeki buzulların erimesi Çin'le Avrupa'nın ulaşımını da çok kolaylaştırdı. Ve %30'dan daha fazla hem zaman hem de maliyet azaltımına neden oldu. Bu da Avrupa Birliği ve Çin ticaretini kuzey bölgesinden dolaşarak daha da gelişmesine neden olacak. Teşekkürler Amir Bey. Ben teşekkür ederim. Için. Hatırlatma yaparak noktalayalım. Yayınımızı, röportajımızı buraya kadar izleyenlerin GZT YouTube kanalına abone olmalarını da tavsiye edelim. Çünkü izleyenlerin birçoğu, yaklaşık %60'ı kanalımıza abone değil. Bu vesileyle bunu da duyurmuş olalım.